Hayatın kontrolünü kaybetmiş gibi hissetmek neden? Bazen her şey yolunda gibi görünür ama içten içe bir şey eksiktir. Günler geçiyordur, işler yapılıyordur, insanlar konuşuyordur ama sen kendi hayatının içinde var değilmiş gibi hissedersin. Sanki direksiyon sende değildir. Sanki hayat bir yerden akıyor, sen sadece yetişmeye çalışıyorsundur. İşte bugün bunun nedenini konuşacağız. İnsan neden hayatının kontrolünü kaybetmiş gibi hisseder? Önce şunu söyleyelim. Bu his sandığın kadar nadir değildir ve çoğu zaman gerçek bir başarısızlıkla ilgili değildir. Asıl mesele kontrolün değil, kontrol hissinin zedelenmiş olmasıdır. İlk neden. Uzun süre kendini ihmal etmek. Bir insan sürekli başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verdiğinde, kendi yorgunluğunu görmezden geldiğinde, biraz daha dayanayım diyerek kendini ertelediğinde, zihin şunu öğrenir. Benim sınırlarım önemli değil. Zamanla bu iç ses kaybolur. Ne istediğini bilmezsin, ne istemediğini de. İşte o zaman hayat sana ait olmaktan çıkar. Sen sadece görevlerini yerine getiren biri gibi hissedersin. İkinci neden, sürekli güçlü olmak zorunda hissetmek. Toplum bize güçlü olmayı öğretir. Ağlamamayı, dağılmamayı, düşmemeyi. Ama güç hiç yorulmamaktır. Güç, yorulduğunu fark edebilmektir. Buna izin verilmediğinde insan duygusal olarak donar. Ve donmuş bir zihin, hayatını yönettiğini değil, hayatta sürüklendiğini hisseder. Üçüncü neden, belirsizlikle baş edememek. Zihin kontrolü sever, netlik ister. Şu olacak, sonra bu olacak demek ister. Ama hayat çoğu zaman böyle işlemez. İlişkiler değişir, planlar bozulur, insanlar gider. Ve sen her şeyi önceden bilmek istediğinde, bilinmeyen seni daha çok korkutur. Bu korku da şu düşünceye dönüşür. Hiçbir şeyi kontrol edemiyorum. Oysa kontrol edemediğin şey hayat değil, geleceğin kesin olmamasıdır. Dördüncü neden, tükenmişlik. Uzun süre stres altında kalan bir zihin, karar vermekte zorlanır. Basit şeyler bile ağır gelir. Seçim yapmak yorucudur. Sorumluluk almak istemezsin. Ve bu noktada insan kendine şunu söyler. Ben eskisi gibi değilim. Ama sorun sen değilsindir. Sorun, uzun süredir dinlenmemiş olmandır. Yorgunluk insanı yetersiz hissettirir. Bu da kontrol kaybı algısını güçlendirir. Beşinci neden, geçmiş deneyimler. Özellikle çocuklukta ya da önceki ilişkilerde söz hakkı verilmemiş biriysen, ne hissettiğin önemsenmediyse, kararların sürekli yok sayıldıysa, zihin şunu öğrenebilir. Zaten benim kontrolüm yok. Bu öğrenme yetişkinlikte de devam eder. Risk almaktan kaçınırsın, seçim yapmaktan korkarsın. Çünkü içten içe sonucun değişmeyeceğine inanırsın. Peki, bu hisle ne yapabiliriz? İlk adım, kendini suçlamayı bırakmak. Hayatın kontrolünü kaybetmiş gibi hissetmek bir zayıflık değildir. Bu bir uyarıdır. Zihnin sana şunu söylüyordur. Bir şeyler fazla geldi. İkinci adım, kontrolü küçültmek. Hayatın tamamını kontrol edemezsin. Ama bugün neye evet diyeceğini seçebilirsin. Herkesi mutlu edemezsin. Ama kendini sürekli yok saymamayı deneyebilirsin. Büyük kararlar zor geliyorsa küçük seçimlerle başla. Bu kontrol hissini yavaş yavaş geri getirir. Üçüncü adım, duygularla yeniden temasa geçmek. Ne yapmalıyım sorusu yerine, ne hissediyorum sorusunu sormayı dene. Çünkü duygular bastırıldığında hayat yönsüzleşir. Duygular pusuladır. Onları görmezden geldiğinde yolunu da kaybedersin. Ve son olarak, hayatın kontrolünü kaybetmiş gibi hissettiğin dönemler çoğu zaman bir dönüş noktasıdır. Hayat seni zorlamak için değil, durdurmak için bunu yapıyordur. Belki de artık aynı şekilde devam edemeyeceğini söylüyordur. Unutma, kontrol her şeyi yönetmek değil, bazen kontrol kendine yeniden alan açabilmektir. Eğer bu his sana tanıdık geldiyse yalnız değilsin. Birçok insan aynı yerden geçiyor. Sadece herkes bunu dile getirmiyor. Günlük psikolojide bu duyguları birlikte anlamaya devam ediyoruz.